kazasının bildiriminin belli bir süresi var mıdır? Peki iş kazası bildirimi nereye yapılıyor, nasıl yapılıyor? Bunun belli bir prosedürü var mı? Az önce üstünkörü yine üstünden geçmiştik. İş kazası bildiriminin yapılmamasının cezası var mı? Merhaba. Bugün iş kazası nedir? İş kazası bildirimi nasıl yapılır? Onu konuşacağız. Evet. Soruları yine ben soracağım. Mehmet Ali Bey cevaplayacak. İş kazası olduğu için, iş davası olduğu için Mehmet Ali Bey'in uzmanlık alanına giriyor. Mehmet Ali Bey, iş kazası bildirimi nedir? Bize kısaca ondan bir bahseder misiniz? Şimdi iş kazası çalışma hayatında çalışanların bedensel veya ruhsal uğradığı zararların tümüdür. Bunun yanında bunun da Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimi de iş kazası bildirimi denir. Bu bildirimin yapılmasının birinci nedeni de iş kazası nedeniyle uğranılan zarar, işsizlik ödeneği, tazminatlar ve benzeri şeyler için sigortanın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işlemleri yapmaya başlaması gerekir. Bu nedenle bildirim yapılması gerekmektedir. Peki ilk iş kazasının bildiriminin belli bir süresi var mıdır? İş kazası bildirimi 3 gün içinde yapılması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. İşverenin tercihine bırakılmamış. Yani 3 gün içinde bu bildirim yapılması gerekir. Peki bu bildirim yapılmazsa ne değişecektir? İşveren iş kazasını 3 gün içinde bildirmedi, 10 gün sonra bildirdiğini düşünelim. Bu aradaki 7 gün işsizlik ödeneği ya da bu uğradığı mağluliyetten dolayı SGK'nın ödeneğini işverenden alır SGK. Anladım. Bir nevi ceza kesiyor. Ceza keser. Bunun dışında ayrıca bir ceza daha kesiyor ama bu yaptırımı da uyguluyor. Kendi adına çalışan kişiler vardır. O kişi iş kazası bildirimini geç yapmışsa o da bildirim yaptıktan sonraki dönem için ödeneği, yani iş kazası nedeni ödeneğini alabilecektir. En son olarak da burada iş kazası bildirim yapılmaması halinde belli cezalar kesilmektedir. Onları da zaten ilerleyen noktalarda anlatırım. Çünkü bazen iş kazası oluyor. Evet. Özellikle işçinin de iş yerinde bu kazanın gerçekleştiğini söylememesi isteniyor. İşveren de bu yükümlülüğü yerine getirmiyor. Bu konu önemli. Pratik anlamda onları da konuşuruz. Neler yaşadığını, işçilerin neler yapabileceğini. Evet, tabii. Peki iş kazası bildirimi nereye yapılıyor, nasıl yapılıyor? Bunun belli bir prosedürü var mı? İş kazası bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu'na, yani iş kazasını geçirdiniz. Mesela nerede geçirdiniz? Maltepe'de geçirdiniz. Kartal'da geçirdiniz. Nereye bağlı bunlar? İşte Kartal Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyorsunuz. Burada iş kazası bildirimi var, iş kazası formu var. Bunu dolduruyorsunuz. İşte diğer istedikleri birkaç evrak var. Evrakları temin edip iş kazasını bildirebiliyorsunuz. Bu doğrudan bildirim. Ya da iş kazası bildirim forumları internette var. Ondan bir çıktı alırsınız. Telefonla bu kurumu ararsınız. Tabii telefonlarını açarlarsa ulaşırsınız. Genelde açmazlar. Bazen açıyorlar ama haklarını da yemeyelim. Orada hangi evrakları istediklerini öğrenirsiniz. Bunu postalarsınız ya da kargolarsınız. Tabii benim tavsiye edeceğim en doğru şey internet üzerinden, e-devlet üzerinden iş kazası bildirimi var. Online bildirim, iş kazası bildirim. Bu da yeni çıktı. Aynen. Ondan sonra orada online olarak şeyleri dolduruyorsunuz. İşte iş kazasının geçirdiğiniz artık neresi, Esenler, Sultanbeyli hangi yerse oranın bildirimini yapıyorsunuz ve iş kazasını bildiriyorsunuz. Bazen şöyle düşünüyorlar insanlar, bu bildirimi o an için yapamayacağız, sonra yapsak ne olur diyorlar. Ama yani internet olduğu için en hızlı şekilde yapabileceklerine inanıyorum. Çünkü 3 gün içinde bunu yapmazlarsa devlet yaptırım uygulayacaktır bundan dolayı. Peki iş kazası bildirimi hangi durumlarda yapılır? Şöyle anlatabilirim. İş yerinde çalışıyorsunuz, bir iş kazası geçirdiniz. Yani İş yerinde geçirdiğiniz iş kazasından dolayı bildirim yapılması gerekir. Tamam. İşverenin başka bir yerde yaptığı iş için gittiğiniz zaman, yani başka bir şantiyeye gitmesinizdir ya da bir evde iş yapıyorsunuzdur, başka bir projeye gönderilmesiniz. Ya da avukatsınız, başka şehre duruşmaya gönderildiniz. Aynen öyle olabilir mutlaka ki. Bu işi yaparken bir iş kazası geçirdiğiniz zaman bununla bildiriminin yapılması gerekir. Anneler süt izni için evlerine gittiği zaman çocuklarını emzirirken ya da yolda bu süreçte geçerken bir iş kazası geçirirlerse, o ilginç. evet, bir kaza geçirirlerse bu da bir iş kazası oluyor. Bunun için de bildirim yapılması gerekiyor. Son olarak da işte işverenin size tahsis ettiği bir araç, servis, iş yerine yolculuk yaparken ya da iş yerinden evinize yolculuk yaparken ya da iş yerinden başka bir işe giderken bu araçlar içinde meydana gelen kazalarda gene iş kazası kabul ederek iş kazası bildirimi yapılması gerekir. Anladım. Az önce üstünkörü yine üstünden geçmiştik. İş kazası bildiriminin yapılmamasının cezası var mı? Şimdi iş kazası 3 gün içinde bildirilmesi gerekiyor. 3 gün içinde bildirilmemesi halinde 2023 yılında tahminen, yani rakamı tam hatırlamıyorum ama 15.000 lira civarında bir cezası var. Bu da
bir kişi ve 49 ya da 50 kişi arasında çalışanı olan işte belli şartları oluşturmuş iş yerleri, daha çok çalışanı olan, daha işte sert çalışma koşulları olan yerlerde bu cezalar yükseliyor. Yani Anladım. bu minimum ceza 15.600 lira civarında olması. Ama çalışan sayısı arttığı zaman ya da daha riskli işler oluştuğu zaman bu ceza rakamları yükseliyor. O zaman Yani işverenin durumuna göre Evet. ceza değişmekle beraber asgari tutarı 15.600 TL civarında diyor. Doğru, aynen. Yani bir gemi şantiyesinde çalışıyorsanız bu çok daha tabii. yüksek bir riskli bir yer Evet, ve bunun doğru. cezası daha yüksek oluyor. Doğru. Peki iş kazası bildirimi yapmak yeterli mi? Yani iş kazası meydana geldiği zaman iş kazasının meydana geldiği yerlerin fotoğraflarını çekmek lazım. Bir tutanak oluşturmak gerekiyor. Tanıkların ifadelerini almak lazım. İş kazasının nasıl meydana geldiğinin yazılması ve tutanak altına alınması gerekir ki. Bizim davalarımızda pek bunları göremiyoruz. Ben hiç görmedim. Evet. Yani ama bunları şimdi neden göremiyorsunuz? Zaten işveren iş kazasını saklamak Evet, istiyor. saklıyor. Doğru. Yani hastanede doktora söylemiyor diyor. Evet, İşte doğru. polise söyleme diyor. Biz sana bakarız diyor. Ya adamın yani sen nasıl bakabilirsin Evet, gözü ki? kör Evet, olmuş, kör olmuş. eli Yani kopmuş. sen 2 gün Evet. sonra kaçıp gideceksin ya da şey yoksun. Evet. Bu kişiyi ancak devletin koruması altında Ya bakılabilir. tabii burada işçilerin buna kanıp da süreyi boş geçirmemesi Evet. gerekiyor. Mutlaka bildirimini kendi Doğru. yapması Ne kadar erken gerekiyor. yapılırsa Evet. işlemler o kadar İşlem çünkü davaları kısa da süren uzun şeyler sürmez. değil bunlar yani. Tabii zaman alan Evet. durumlar maalesef. Peki herkesin merak ettiği bir soru ile devam edelim. İş kazasını ilk geçirdiğimizde ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Yani sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok. Bu nedenle en hızlı şekilde bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor. İşte ambulansla gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi götürebilir. Burada hastane polisin zaten kaza geçirdiğiniz zaman yanınıza geliyor ya da Kaza neden diye oldu bu soruyorlar. kaza diyor soruyorlar. İşte işveren genellikle diyor ki sakın iş kazası olduğunu Evet. söylemeyin. Evet, İşte temizliyorlar. şikayetçi olmayın diyor. Evet. Yani o an için söylememiş olabilirsiniz. Şikayetçi de olmamış olabilirsiniz. İşte kazanın rehaveti, işverenin baskısı bunlar Tabii. pek mümkün şeyler. Ya da bilinci kapalı oluyor Evet, işçinin. aynen hiçbir şey söylemiyor. Yani o an için şikayetçi olmamanız, bildirim yapmamanız bir hak kaybı oluşturmuyor. Kendinize geldiğiniz zaman kendiniz ya da avukatınız, işte kurduğunuz avukatınız bu iş kazasını bildirebilir. Yanı sıra savcılıkta suç duyurusunda bulunarak soruşturma varsa şikayetçi olduğunuzu tekrardan söyleyebilirsiniz. Yani bunlar sizi bağlamayacaktır. O yüzden o an için ne söylediğiniz için endişelenmenize gerekecek bir durum Bazen yok. şey diyorlar iş kazası Evet. olduğunu saklamam gerekti. O an için şartlar Korkuyorlar bunu ve hakkını gerektirdi. kaybettiğini zannediyorlar. Evet, tabii. Sonradan mutlaka ki yapabilirsiniz yeniden. Yani. Peki. Ölüm halinde Allah korusun. Evet. Ölüm halinde bu bildirimi kim yapıyor? Nasıl oluyor buradaki? Yani şimdi Prosedürleri. ölüm halinde genellikle adli bir vaka olduğu için iş kazası polis geliyor işte araştırma yapıyor, soruşturma yapılıyor. Genellikle bir bildirim yapılmasına gerekmiyor iş kazası için ama bazı durumlarda iş yerinde bu kazanın olduğunu da saklıyorlar. Kişi ölüyor, iş yerinde öldüğünü saklıyorlar. Sanki başka bir yerde ölmüş gibi gösteriyorlar. Adam inşaattan düşüyor, inşaatta sigortası çalışıyor. Bu aslında buranın çalışanı değildi de inşaatı kendi başına çıkmış da Evet, evet. inşaattan düşmüş Evet. diyorlar. En Böyle çok durumlarda karşılaşılan durum. mirasçıları, karısı, çocukları, işte diğer hangi mirasçıları varsa belki Anne, annesi, babası. babası, evet. Bunlar alacakları veraset ilamıyla beraber SGK'ya giderek iş kazasını bildirebilirler. Peki. İş kazasında ceza davası için bir şikayet süresi var mı? İş kazasında şikayet süresi taksir ve kasıt duruma göre değişmektedir. Taksirle olduğunu inanıyorsa iddia makamı yani savcılık bunun taksirli olduğunu düşünüyorsa 6 aylık şikayet süresi vardır. Kasıt varsa zaten bir şikayet süresi yok. Savcılık resen işlem başlatacaktır. Yani hani bunun zaman aşımı var mıdır diye dersen uzamış ceza zaman aşımı vardır. 10 yıl içinde 10 yıl içinde her halükarda şikayet edebilirsiniz. Yani iş kazası geçirdiğiniz zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Ama çok uzun süreli bir zaman aşımı süresi var 10 yıl. 10 yıl boyunca bu davayı açabilirsiniz. Çünkü iş kazası geçiniyoruz belki kendinize gelmeniz 3-4 yıl sürüyor. Psikolojik olarak da. Evet 3-4 yıl sürüyor. Yani ben SGK işlemleri açısından. çok uzun sürüyor. Ben Evet. işte müvekkilim, iş kazası geçen müvekkilim var. İş kazası geçtikten sonra bir daha kendine gelemedi, çalışamadı, Evet, şey yapamadı. Yani iş gücü kaybı da çok etkiler. İş gücü kaybının yanında psikolojik olarak da çok yıprandı. Ya O tabii yüzden. o yani birbirini tetikleyen Evet, şeyler. evet. İş gücü kaybı olduğunda psikolojisi Aynen. etkileniyor. Aslında çalışabilecek durumda fiziken ama öyle bir şekilde psikolojik olarak yıpranmış ki bir daha çalışamıyor Evet. yani. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. Rica Gayet ederim, Melike bilgilendirici oldu benim açımdan da. Evet. Genellikle iş kazalarıyla, iş davalarıyla siz Rica ilgileniyorsunuz ama ederiz. bu vesileyle ben de
kendimi geliştiriyorum. Evet. Umarım meslektaşlarımıza ve diğer bu konudan Evet. mağdur olanlara Çünkü biz de araştırma yapıyoruz. Evet, faydamız Bu videoları dokunuyordur. çekmeden önce biz de Evet, araştırma aynen yapıyoruz. öyle. Bilgilerimizi güncelliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.